Haber Pusulası gündem özeti ile yeniden karşınızdayız. İyi geceler, iyi seyirler. Ben spikeriniz Zafer Sağdul. Amerika'da siyahi bir vatandaşın polis tarafından acımasızca öldürülmesinden sonra başlayan olaylar büyüyerek çığırından çıkmış durumda. Trump duyurdu, Antifa'yı terör örgütü ilan edeceğiz. ABD Başkanı Donald Trump, siyahi George Floyd'un ölümü üzerine başlayan protestoları şiddete dönüştürmekle suçladığı Antifa grubunun terör örgütü olarak tanınacağını duyurdu. Trump'ın açıkladığı Antifa örgütü mensupları Suriye'de terör örgütü YPG, PKK tarafından eğitildi. Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ulusal muhafız birliklerinin dün gece Minneapolis'teki gösterilerde Antifa anarşistlerinin eylemlerini hızlı şekilde kontrol altına aldığını belirterek tebrik etti. Eğer belediye başkanı ulusal muhafızları ilk akşamdan kullansaydı bu sorunlar olmayacaktı ifadesini kullanan Trump, demokratlar tarafından yönetilen diğer eyalet ve şehirlerin bu örneğe bakmalarını ve çok geç olmadan ulusal muhafızlardan destek almalarını önerdi. ABD'nin Antifa'yı terör örgütü olarak tanıyacağını kaydeden Trump, ayrıca sahte haber olarak nitelediği ana akım medyayı da gösterilerde öfke ve anarşiyi köpürtmekle suçladı. Trump'ın açıkladığı Antifa örgütü mensupları Suriye'de terör örgütü YPG, PKK tarafından eğitildi. MAATGEETZ, Antifa terör örgütü Temsilciler Meclisi Florida üyesi Matt Gaetz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antifa bir terör örgütüdür ifadelerini kullandı. Antifa'nın kökeni Nazi Almanya'ya kadar dayanıyor. Kamuya açık kaynaklarda, antifaşizm kelimesinin kısaltılmış olarak kullanılan ve Almanya'da yükselen Nazizme karşı ortaya çıkan aşırı sol grup Antifa hareketinin kökeni Avrupa'da 1930'lara dayanıyor. Amerika'da 1980'lerden sonra ortaya çıkan Antifa grubu, politik reform ve uzlaşıdan ziyade siyasi hedeflerine doğrudan eylemler yaparak ulaşma yolunu seçen aşırıcılar olarak biliniyor. Trump, Minneapolis eyaletinde gözaltına alınan George Floyd'un kendisini gözaltına almaya çalışan polisler tarafından boğularak öldürülmesi sonrası başlayan eylemlerle ilgili konuşmasında, şiddet olaylarına Antifa, antifaşist hareket ve diğer radikal sol gruplar liderlik ediyor ifadelerini kullandı. Bu ifadede dikkat etmemiz gereken iki ayrıntı mevcut. Öncelikle Trump'ın şiddet eylemlerinden sorumlu tuttuğu Antifa nedir ve sol gruplardan kastettiği unsurlar nelerdir kısaca inceleyelim. Antifa, aşırı sağ ile savaşmayı içeren toplumsal devrime dair radikal solcu siyasi görüş, bu görüşü destekleyenler büyük oranda sözde polisin ve devletin beyazların üstünlüğü üzerinden uygulamalar geliştirmesini durdurmaya çalışan komünist, sosyalist ve anarşistler, ancak beyan ettikleri amaçlar dışında da birçok şiddet eyleminde sık sık isimleri geçiyor. Dünya çapında çeşitli Antifa grupları var fakat genel anlamda birbirlerine bağlı bir organizasyon değil, beyanlarında ten renginin üstünlük olmadığı, mülteci hakları, eşitlik gibi çok masum ve yapıcı gözüken ifadeler yer alsa da, fiiliyatta çok farklı görüş ve uygulamalar mevcut. Örneğin, antifaşistler beyazların üstünlüğünü savunanlara fiziksel şiddet uygulamanın hem etik olarak hem de stratejik olarak etkili buluyorlar. Antifa'ya göre eğer gerekiyorsa soyut olarak şiddet etik bir durum ve gerektiğinde mutlaka uygulanmalı. Bu şiddet eylemleri devlete karşı yapıldığında da meşrudur diyorlar ve toplumsal genel algının devlet eliyle organize edildiği iddiasıyla devlet kurumlarını yıpratmayı da yapılması meşru eylemler arasında görüyorlar. Trump'ın açıklamasında anlaşılması gereken birinci ayrıntı bence bu, söz konusu grupların söylemlerindeki süslülük ile fiillerindeki farklılık. Antifa özellikle Trump'ın başkanlığı döneminde çok fazla gündeme gelmiş olsa da aslında ABD siyasetinde 100 yıla yakın zamandır var olan bir realite. Tarihte Mussolini, Hitler, Franco gibi liderlere karşı da eylemler yapan Antifa grupları da mevcut ancak şu an ABD'de kendilerini bu fraksiyonların devamı olarak niteleyen grupların ne kadar aynı mantalite ile hareket ettiği tartışılır bir durum. Zira geçtiğimiz yıllarda diğer sol gruplarla birlikte çeşitli odaklar tarafından önemli oranda finanse edildiklerine dair haberler yansımıştı. İşte bu da ikinci ayrıntı. Trump'ın başkanlığının henüz bir yılı dolmuşken 2017 yılı sonlarında Daily Caller'da yer alan bir habere göre, Hillary Clinton içerisinde Antifa'ya bağlı gruplarında yer aldığı çeşitli aşırı sol gruplara $1 milyon yakın bir ödeme yapmıştı. Aynı habere göre bu gruplar Soros'un da cömertliğinden sık sık yararlanmaktaydı. Lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.